Merhabalar. Ben kahvemi yaptım. Oturdum. Hadi biraz sohbet edelim. Size daha önceden bir video yapacağımı söylemiştim. Chess'te çalışmıştım. Şimdi ilk önce size Eyüp'ten bahsetmek istiyorum. Bu işe girme sebebim buydu. Eyüp yaş sınırlaması olmayan bir işkur programı. Bu programda sadece sağlık sigortanız var. Normal sigortanız yatırılmıyor. En son 13 bin lira civarında da maaş veriliyordu. Haftanın 3 günü çalışıyorsunuz. Normalde Eyüp'la sadece temizlik görevlisi alımı yapılıyor. Ama ben başvurduktan sonra kurumun müdürü hanımı sağ olsun okumuşluğumuza istinaden dedi ki siz temizlik yapmayın. İşte çocuklarla ilgilenin, çocukların ödevlerine yardımcı olun dedi. Ben de böylelikle çocuk evlerine başlamış oldum. Başlarda hatta ilk hafta biraz yabancı geldi ortam ister istemez. Çünkü liseden beri çocuklarla haşır neşir olmamıştım. Bu arada ben lisede çocuk gelişimi okudum. Sonrasında alıştım. Yani insan her şeye alışıyor tabii ki de. İlk gün gittiğimde böyle bir sürü çocuk, hepsi yabancı, simalar yabancı. Çocuklardan biri yemeğe çıkarken elini yıkayacaklardı, işte ellerini yıkayacaklardı. Şey dedi, benim adım ne biliyor musun dedi. Sana dedi bir ipucu vereyim dedi. Hani dedi gökten yağıyor dedi. Dedim Yağmur mu adın dedim. Evet benim adım Yağmur dedi. Yağmur'la ilk tanışmamız böyle oldu. Sonraki dönemlerde tabii dedim ya alışıyorsunuz. Hatta çok alışıyorsunuz. Başlarda benim bir tutukluğum vardı. Daha öncesinde başıma bir olay gelmişti. Sonrasında çocuklardan biraz soğumuştum. Ama bu iş benim bütün duvarlarımı yıktı. Başta böyle anneleri falan gözlemleyerek başladık. Biraz zalim geldiler. Dedim ki ne kadar sert davranıyorlar, bu çocukların anası babası yok falan dedim. Ama iş aslında hiç düşündüğünüz gibi değil. Hani biz dışarıdan deriz ya, ay yazık bunlara falan. İşte annesi yok, babası yok yanında. İşte bunları aç bırakıyorlardır falan diye düşünülüyor ama değil. Kesinlikle değil. Bunu önceden söyleyeyim. Ön yargılarınızı kırın. Ee, Zamanla annelere de hak vermeye başlıyorsunuz. Çünkü kurumda sadece 6-12 yaş olarak ben 6-12 yaşta çalışıyordum. Yani 30'a yakın çocuk var. 2 tane anne var. Sabahtan akşama kadar 2 tane anne. Sonra yer değiştirip vardiya değiştiriyorlar. 2 kişi daha geliyor. Diğer 2 çıkıyor. Yani hangi birine sevgi verebilirsiniz? Hangi biriyle ilgilenebilirsiniz? Çok zor işleri. Bir de buradaki kurumdaki çocuklar çok normal çocuklar değiller. Yani ister istemez hepsinin travması var. Travmalar da gerçekten çocukları çok hırçın yapıyor. Ve zamanla annelere diyorsunuz ki yani iyi ki sert duruyorlar. Yani sert durmasalar işin cıvkı çıkacak. Neyse şundan bahsedeyim size. Çocuklara gayet iyi bakılıyor. Aç bırakılmıyorlar kesinlikle. Çok güzel yemekler çıkıyor. Her gün et yiyorlar. Yani sabah kahvaltısı ayrı, öğle yemeği ayrı, akşam yemeği ayrı. Ayrıyetten 5 çayı gibi ara öğünleri de var. Yani yemelerinde herhangi bir sıkıntıları yok. Kıyafet konusunda herhangi bir sıkıntıları yok. Size tek sıkıntılarını söyleyebilirim. Sevgi eksikliği. Bunu nasıl ekarte etmeye çalışıyorlar derseniz kendilerini yemeğe vuruyorlar.
Yani çocuk aç olsa da olmasa da ne verirseniz yiyor. Yani bununla avunmaya çalışıyor çocuklar. Diğer türlü çocuklara çalışmak çok güzeldi. Çünkü o saf sevgiyi hissediyorsunuz size karşı olan. Şey sanmayın, hani çocukların hepsinin annesi babası yok falan diye düşünmeyin. Çoğunluğun annesi babası var. Yani öyle şeyler duydum ki çok şaşırdım. Şöyle söyleyeyim. Mesela annenin birisi sevgilisi istemediği için çocuklarını kuruma bırakmış. Ve anne durumu iyi olan bir kadın. Bunu duyduğuma çok şaşırmıştım yani. Hatta ilk gün çocukların yüzüne baktığımda bu çocukları nasıl bu kuruma bıraktılar falan demiştim. Yani gerçi anne baba olmadan onların hislerini anlayamayız da Allah kimseye yaşatmasın diyeyim. Yani oradaki kurumdaki çocukların sadece bir şeye ihtiyaçları var. Aslında anne babalarına sevgiye ihtiyaçları var. Anne babaları olamayız belki ama onlara yeterince sevgi verebiliriz diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapalım en azından. Hani yanlarınıza gelebilirler. Yanınıza geldiklerinde işte onlarla ilgilenip konuşursanız en aşağı en azından saçını falan okşarsanız yani onları mutlu eder bu. Onlara para vermeseniz de olur. Bu arada devlet onlara harçlık da veriyor. Bazen ailelerde görüyorduk işte çocukları okula getirir götürürken çocuklara işte ah canım falan senin cebinde paran yoktur işte şu parayı al falan. Vermenize gerek yok. Çocuklara zaten yeterince para, yiyecek, her şeyleri var çocukların dediğim gibi. Sadece sevgiye ihtiyaçları var. Bu kurum bana ne kattı? Dediğim gibi çocuklar duvarlarımı yıktılar. Hatta yarı yıl tatiline çocukları görmeye gideceğim. Çok özledim onları. Yani sadece kurumda çalışmak beni mutlu ediyor ama bir tek şey mutsuz ediyordu. O da şuydu. Hiyerarşi. Atanmış olanlar atanmamış olanları biraz dışlıyor. Nasıl derseniz kendi ayak işlerini yaptırmaya çalışıyorlar. İşte fazla muhatap olmuyorlar. Yani insan sorguluyor. Gerçekten sorguluyor. Yani benim onlarla aramdaki tek fark atanmamış olmamdı. Bu yönden gerçekten çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Mesela ufak bir size olayı anlatayım. İki tane çocuk gelişimci, bir tane okul öncesi öğretmeni var kurumda çalışan. Engelliler Haftası'yla alakalı bir etkinlik yapacaklar. Bunun için de işte bize şey yaptırdılar. Külah yaptırdılar. Onların içine şeker koyulacak. Sonrasında da işte üstü kapatılacak. Yani yapılacak iş bu. Ben gidiyorum pazartesi. Kapıdan içeri girer girmez onlar da bahçede oturuyorlarmış. Beni ayaklarına çağırdılar. İşte bu iş yapılacak işte şekerler koyulacak falan dediler. Açıkçası biraz ağrıma gitti. Neden? Hemen anlatayım. Yani bunu herkes yapabilir. Bunu 3 yaşında çocuğu önüne koy o da yapar. Yani sigara içecek, kahve içecek, çay içecek, dışarıda oturacak vaktiniz varsa bunu zaten siz de yapabilirsiniz. Bunu ayağına çağırıp da bunu söyleyecek bir durum yok yani. O gün aşırı zoruma gitmişti. Bu yani bunun gibi böyle birçok olay yaşandı da anlatıp da daha fazla can sıkmaya gerek yok. Hatırlamaya da gerek yok. Diğer türlü ben çocuk evlerine çalışmayı sevdim. Oradaki anneler çok kafadar insanlar. Onlar da sert davranmak istemiyor aslında çocuklara ama otoriteyi kaybederlerse bu sefer hiyerarşi anarşi oluyor. Otoriteyi kaybetmemeleri gerekiyor. Kısaca özetlemek gerekirse çocuk evlerinde çalışmak güzel ama sabır işi.
Kesinlikle sabır işi. Ayrıca şöyle söyleyeyim, çocuklar kesinlikle aç bırakılmıyor. İşte kıyafetleri var, ayakkabıları var, abur cuburlarına kadar her şeyleri kurumda var. Ama bu demek değil ki kurumun eksikleri olmuyor. Oluyor tabii ki de ufak tefek. Mesela bebek eşyalarına, mesela mamayla bebek bezine ihtiyaçları var. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle yardım yapmak istediğinizde kurumu arayın, neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Ve kafanıza göre iş yapmasanız onlar için daha iyi olur. En azından eksiklerini giderebilirsiniz. Bu çocukların tek şeye ihtiyacı var. O da sevgi, ilgi. Gördüğünüz zaman da es geçmeyin onları. Onlara sevgi ve ilgi verin. Emin olun siz de mutlu olacaksınız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çocuklara hani ne bileyim ellerine bir şeyler sıkıştırmayın, yemek falan vermeyin. Neden? Mesela bazı çocukların isteme huyu oluşmuş. Ve çocuk senden çok böyle absürt, mesela cüzdan istiyor. Cüzdan istemesine bir sıkıntı yok. Senden istemesinde de bir sıkıntı yok. Ama olmayacak bir insandan bir şey istediği zaman bu çocuğun başını derde sokabilir. O yüzden kolay kolay çocuklara böyle bir şeyler vermeyin. Veya sizden istediği zaman bunun doğru olmadığını onlara açıklayın. Çünkü istemenin sonu yok, biliyorsunuz ki. Kimden istediğiniz de çok önemli. İyi niyetli birinden mi istiyorsunuz? Kötü niyetli birinden mi istiyorsunuz? Çünkü bu çocuklar biliyorsunuz ki zarar görmeye açık çocuklar. Kısaca chess'te çalışmak güzel bir deneyimdi benim için. Umarım daha farklı deneyimlere de ulaşabilirim. Bu video bu kadar. Benden bu kadar. Gelecek haftadaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.